Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz böyle şirin country tarzında kapı çelenginin yapılışını anlatacağım. Yapılışı oldukça kolay ve son derece kullanışlı bir çelenk oldu. Çünkü bu üzerine eklediğim bütün objeleri hiç yapıştırma kullanmadan üzerine iplikle bağladım. Şu arkadaki koton dantel fırfırı da arkasına teyelleyerek monte ettim. Dolayısıyla kirlendiği zaman bunu parçaları çıkarıp makinede yıkayacağım. Bir tek bu kısım kalacak. Şurası. Orayı da nemli bezle silebiliriz. Sonra tekrar birleştireceğim. Oldukça kullanışlı. Hatta şu tarçın çubuklarını bile böyle bakın buraya böyle sararak güzel şey yaptım, birleştirdim ki yıkarken onları da çıkarayım diye. Evet, bu şekilde dış kapımızın üzerinde de göstereceğim videonun sonunda. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, projemiz için öncelikle böyle bir karton koli kutu kullanıyorum. Şimdi şöyle bir tencere kapağım var. Onunla etrafından kalemle çizip bir daire keseceğim. Evet arkadaşlar, iki tane daire kestim. İki tane kesmemin sebebi bunları sıcak silikonla birbirine yapıştıracağım. Daha sağlam olsun diye. Evet. Şimdi bunu ortadan böyle minik bir daire çıkartıp simit haline getireceğiz. Bunun için kalınlık tespit ediyorum. Şöyle bir hani 6 santim kalınlıkta bir çember olsun diye. Şöyle 6 santimden şöyle ölçü alıyorum. Sonra bu noktaları birleştireceğim. Evet, bu şekilde yapalım. Evet, bu şekilde noktaları birleştirelim. Minik dairemiz hazır olacak. Evet, dairemizi oluşturduk. Şimdi makasla ortadan keseceğiz. Önce şöyle minik nakış makasıyla bir delik açıyorum. Şöyle. Sonra büyük makasa geçiyoruz. Evet, kesmeye devam ediyoruz. Evet, çemberlerimiz hazır. Şimdi bunları birbirine sıcak silikonla yapıştıracağız. Arkadaşlar, birbirine yapıştırdık simitimizi. Oldukça sağlam oldu. Şimdi şöyle bir kağıt ipim var, yazdan kalan. Bununla saracağım ben. Siz herhangi bir iplikle sarabilirsiniz. Elinizdeki ne varsa, böyle örgü yünleri olur. Başka iplikler olur, böyle tüylü iplikler olur. Herhangi bir iplikle sarabilirsiniz. Ya da kumaşları, kot kumaşı olur, artan penyeler olur. Onları böyle şerit şerit keserek onlarla da sarabilirsiniz. Evet, şöyle sarmaya başlıyorum. Sıkı sıkı, hiç şöyle başlangıç ipini de arkaya hapsediyorum şöyle. Evet, sıkı sıkı sarıyoruz. Şöyle iyice sıkıştıralım. Evet, bu şekilde etrafını saralım. Sarma işlemini tamamladık. Şöyle şekilde. Bunun çap ölçüsünü vereyim. Evet, 27-28 santim kadar bir çapı var. Şimdi üzerini süslemesine geçiyoruz. Şöyle bir ev şablonu hazırladım. Şöyle santim ölçülerini veriyorum. Ekran çıktısı alabilirsiniz. Ekran görüntüsü şöyle.
Evet. Şimdi bunu kumaşlarını keseceğim. Evet, evleri şöyle kestim. Bunu da şöyle etrafından sürfile makasıyla kestim. Bu şekilde. Evet. Şimdi bu iki parçayı birbirine dikmeden önce evin süslemesini yapacağım. Şöyle kapıyı ortalayarak etrafından makineye çekeceğim. Şöyle iğneleyelim. Çünkü içini doldurduktan sonra dikemeyiz. Evet. Bunu buradan dikelim. Bu arada evin kapısı için şöyle bir plastiğim var. Kartondan da yapabilirsiniz. Bunu böyle nalburiyelerde bulabilirsiniz, plastik halkayı. Bunun etrafına kapı çelengi süsü verecek şekilde tığ işi yapacağım. Evet, bu şekilde. Şöyle sarıyorum. Tuhafiyecilerde de plastik halkalar var. Şöyle aldığı kadar herhangi bir sayısı yok. Dolduracak kadar böyle sık iğne ile dolduruyorum. Evet, çemberi bu şekilde çelengi hazırladım. Üzerine şöyle minik boncuklar dikeceğim. Şöyle. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde fiyonk da yaptım. Üzerini süsledim. Şimdi kapının üstüne dikiyorum. Evet, bu şekilde pencere şeklinde bu yuvarlak düğmeyi diktim. Şöyle tersten birleştirip kenarlardan dikilecek. Bu arada tepedeki fiyonk için şöyle bir kumaşı şu şekilde ikiye katlıyorum. Şu kenarlarından dikilecek. Uç kısmına da şöyle bir çalışma yapacağız. Şu şekilde. Oraları da dikeceğim. Evet. Şuralardan dikeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kalp süslememizi yapıyoruz. Şöyle bir kalp deseni çizdim ve üzerine iğne ardıyla Sweet Home yazıyorum. Şimdi bu kalp deseninin ve bu harflerin şemasını ekrana veriyorum. Oradan ekran çıktısı alarak yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu kalbin boyutları şöyle arkadaşlar. Şu kısım 12,5 santim genişliği. Şuradan itibaren de şuradan mesafesi de 10 santim. Kalbin büyüklüğü bu şekilde. Şimdi bu iğne ardı için kullandığım iplik DMC Muline ipliği. Bu iplik biliyorsunuz 6 kattan oluşuyor. Şöyle katlarını ayırarak kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın 6 tane kattan oluşuyor. Bunun 3 katıyla yapıyorum. Burada 3 kat iplik var. Kullandığım etamin de 14 count etamin. Evet. Şimdi bunun üzerine iğne ardı çalışmamızı yapalım. Şimdi şuraya şöyle E harfi işleyeceğim. Sweet Home şeklinde. Şimdi önce şuradan her bir kareyi çift alarak yapıyorum. Ben kareler küçük olduğu için şöyle şuradan başlayacağım. Evet.
Şimdi normal dikiş gibi yapıyoruz. Şöyle bir kare atlayıp ikincisine batıyorum. Sonra 2 kare yukarıdan çıkıyorum. Yani kareleri hep 2 2 alıyorum. Etamin count'u yani karesi küçük olduğu için. Evet. Şöyle yaptım. Normal tel gibi başladım. Sonra geri gidiyorum. Şunun bittiği yerden batıyorum ve 2 kare ileriden çıkıyorum, bakın. Şöyle. Bunun dibinden gene batıyorum. 2 kare ileriden çıkıyorum. Dipten batıyorum. 2 kare ileriden çıkıyorum. Evet. Buradan battım. Şuradan devam edeceğim. Şuradan 2 kare geriden battım. Buranın dibine batıyorum. Evet, işlemimizi böyle yapıyoruz. Ekrana verdiğim şemaya göre işlemimizi yaptıktan sonra etrafından kesip arkasına astar koyup kalbimizi içini dolduracağız. Arkadaşlar, kapı çelengimizin parçaları hazır. Bunu sarıp hazırlamıştık daha önce. Evet, şöyle evimiz hazır. Bunu asacağız. Videonun başında da söylediğim gibi bu parçaların hepsi şu çelenk hariç takılıp çıkarılabilecek şekilde dizayn ettim. Yıkanıp temizlenmesi açısından bunu buraya bağlayacağım. Evet, etrafı için şöyle bir plise yaptım. Böyle bir koton danteli makinede. Onu etrafına yine büyük teyellerle dikeceğim. Şöyle. Evet, kenardan şöyle dikerek birleştireceğim bunu. Yıkayacağım zaman da o teyeli sökeceğim. Sonra tekrar teyelleyeceğim. Evet, şu fiyongu yine birleştireceğim buraya. İple bağlayacağım. Şöyle bakın, burayı da dikerek yaptım. Şu kalbimiz hazır. Kenarlardan makineyle sardım ve tam dikişin etrafından kestim. Sonra arkasını böyle kesip içine doldurdum. Burayı sürfle yapıp birleştirdim. Evet. Şimdi bu parçaları birleştirelim. Onun öncesinde hepsinden önce şöyle bir jüt ipim var. Bunu 4 kat yaptım. Şuraya bağlıyorum. Bu kapıya bu iple asacağız. Kapımıza asacağız. Şimdi evet, şu fiyonktan önce şöyle yerleştireyim. Şu evi bağlayacağım. Şöyle bakın, şuradan düğümleyip ipimi iğneyle buradan geçirdim. 2 kat iplikle boncukları geçirdim. Şöyle bunu fiyonktan önce buraya bağlayacağım uygun bir yere. Şu iple bağladım şuradan. Şöyle. Şimdi fiyongu bağlayacağız. Bu fiyongu yapmak zahmetli gelirse bu şekilde pötikare kurdeleler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben böyle geniş kurdele bulamadığım için kumaşla yaptım. Evet, iğnemi ipliğimi geçirdim. Şöyle arkasından şöyle bir orta noktadan geçiriyorum. Şöyle. Evet. Bağlayacak kadar bırakalım. Evet, bunu da şöyle bağlıyoruz buraya. Bunun üstüne kalp gelecek zaten. Şöyle şu ipimizi alalım. Evet, yıkayacağımız zaman bunların hepsini tek tek sökeceğiz. Makinede yıkayacağız. Sonra asacağız. Kapının dışına asılacağı için
toz olabilir, kirlenebilir. Evet, bu da asıldı. Şimdi kalbimizi asacağız. Bunu da şöyle şuradan şuraya şöyle takacağız. Şuradan iğnemizi giriyoruz. Şöyle bir yerden çıkalım. Evet, uzun iğne olursa daha iyi olur. Şöyle. Evet, iğneye artık gerek yok. Bunu çıkarıyorum. Evet, bakın. Şöyle yaptım. Bunu da bağlıyorum. Bunların hepsi yıkanabilir. Şu evin tepe kısmına çatı olarak şöyle tarçın çubukları koyacağım ben. Siz dilerseniz doğadan böyle çalı çırpı böyle şey yapabilirsiniz. Ben evde bunlar vardı. Şöyle bunu da yapıştırmayacağım arkadaşlar. Yıkanabilsin diye dikerek koyacağım. Şimdi önce şu kalbimizi bağlayalım. Tarçın çubuklarını da şöyle buraya dikiyorum. Şöyle bakın, o da böyle bir çatı efekti gibi oluyor. Şöyle. Evet, yıkarken bu çubukları da çıkaracağım. Evet, bu şekilde dikelim. Şöyle. Evet, şimdi de fırfırını teyelliyoruz arkadaşlar. Şöyle kenarlardan düzgün eşit aralıkta eşit uzunlukta çıkması için şöyle kenarlarından bakın önce iğneledim şöyle. Şimdi dikiyorum. İpim nerede? Burada. Şöyle ters çevirelim. Evet, koca koca teyelliyoruz. Şöyle şuradan geçiyorum. Şuradan çıkıyorum. Sonra tekrar şöyle, evet şöyle, evet, yani bir dakikanızı bile almaz bunu böyle teyellemek. Şöyle bakın, koca koca. Evet, bu şekilde teyelleyelim. Evet, bakın arkadaşlar, koca koca diktim. Şurada iğne kalmış. Şöyle göstereyim, bakın dikiş mesafemi böyle iri iri diktim. Şöyle çeviriyoruz. Evet, kapı süsümüz hazır. Şimdi kapımıza yerleştirelim. Evet, kapının dışındaki görünüşü de böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.